Şu anda Donald Trump ilticacıların tır ehliyeti almasını yasakladı. Amerikan hükümeti veya herhangi bir savcı bu kuralı engelleyebilir mi? Hangi statü, hangi vize türü tır ehliyeti alabilir? Bir adet Hindistanlı tırcı otobanda U dönüş yapmaya çalışıyor. Otobanda U dönüş yapmaya çalışılır mı da var demeden önce adam yapamıyor tabi. 3-4 kişiyi öldürüyor. Donald Trump yüzlerce askeri avukatı göçmenlik hakimi olarak atadı. Adamlar bir günde avukatlıktan hakimliğe yükseldiler. Herkese merhaba dostlar. Florida, Miami'den sevgiler, saygılar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Amerika'nın başkanı Donald Trump gene bomba gibi bir haberle gündemde. Kendisi Amerika'da yaşayan çoğu göçmenin, ben size söyleyeyim %60-%70'inin tur şoförü olabilmesini engelledi. Bu videoda bu kural neden kondu, hangi vize ve statü türleri tır ehliyeti alabilecek, eyaletlerin bazı göstermiş olduğu komik hatalar ve devamında ne olacak? Amerikan hükümeti veya herhangi bir savcı bu kuralı engelleyebilir mi? Hazırsanız videomuza başlayalım. Dostlar, adım adım bütün konuyu size anlatacağım. Bizim milletimiz sınırdan kaçak bir şekilde geçiyorlar. Sonrasında CDL yani tır ehliyeti alıyorlar. Ve bu tır ehliyetiyle tırcı oluyorlardı. Ama baktığınız zaman bu insanların genel olarak green card'ı, oturum izni yok. Nasıl alıyorlar? Çünkü ilticacılara Amerikan hükümeti bir müddet sonra çalışma izni veriyor. Bu çalışma iznini kullanarak alıyorlardı. Tır ehliyeti bütün Amerika'da geçerli olduğu için, yani Kaliforniya'dan alınmış bir tır ehliyetiyle bütün Amerika'ya mal taşıyabilirsiniz, maaş kazanabilirsiniz. Şu anda Donald Trump ilticacıların tır ehliyeti almasını yasakladı. Peki bu karar neden verildi? Arkadaşlar, yaklaşık bir ay önce benim yaşadığım eyalet Florida'nın Fort Pierce şehrinde bir adet Hindistanlı tırcı otobanda U dönüş yapmaya çalışıyor. Otobanda U dönüş yapmaya çalışılır mı da var demeden önce adam yapamıyor tabi. 3-4 kişiyi öldürüyor. Kuralları ihlal edip insanları öldürünce bakıyorlar ki bu adam Hindistanlı. Ehliyeti nereden almış? Kaliforniya. Bu adamın düzgün çalışma izni var mı? Kağıdı küreği tam mı? Oturumu var mı? Bunlara bakıyorlar ve Kaliforniya eyaletinin aslında tır ehliyeti almaya uygun olmayan insanlara dahi tır ehliyeti verdiğini buluyorlar. Bu olay çok ses getiriyor. Özellikle Florida güçlü bir cumhuriyetçi eyalet. Donald Trump ve Ulaştırma Bakanlığı diyor ki bizler bu tür kazaların bir daha olmaması için çok güçlü yaptırımlar uygulayacağız. Önce Kaliforniya eyaletine bir soruşturma açıyorlar. Bakıyorlar ki adamların verdiği tır ehliyetlerinin %25'i bu şekilde kaçak göçek, aslında tır ehliyeti alamayacak insanlara verilmiş. Sonrasında New York eyaletinden bir skandal patlıyor. İsimsiz ehliyet veriyorlar arkadaşlar. Hani ehliyetlerde isim kısmı olur ya. Ehliyet dediğiniz aslında bir nevi kimliktir. Adamlar isim yerlerine no name yazıyorlar. Bu şekilde ehliyet vermişler. Şaka gibi. Kişinin çalışma izni 2026-2027 yılında bitiyor. Adama verilen tır ehliyeti 2030 yılına kadar. Yani adamların çalışma izninden daha uzun şekilde ehliyet basıp vermişler. Bu ne demek? Adamın çalışma izni bitiyor ama hala tır sürebiliyor. Yani burada bir saçmalık yok mu? Bu yapılan soruşturmalar sonunda Kaliforniya eyaletine otoyol vergisi adlı bir vergi varmış. 160 bin dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Kaliforniya eyaletine yaptırım uygulanmaya çalışıyor. Hangi statü, hangi vize türü tır ehliyeti alabilir? Dostlar, şu anda H2A, H2B yani sezonluk işçilere, E2 yatırım vizesi olan insanlara, green card'lara ve Amerikan vatandaşlarına tır ehliyeti sürme hakkı verildi. Aklımızdaki 3-5 soruyu cevaplayalım. Abi ben sınırdan geçtim, ilticaya başvurdum, ilticam kabul oldu, çalışma iznim var, green card'ım henüz gelmedi. Tır ehliyeti alabilir miyim? Hayır, alamazsın. Çünkü green card'ın gelmediği için hala bir oturumu olan bir insan olarak görünmüyorsun. Abi ben sınırdan geçtim, ilticaya başvurdum, çalışma iznim var, tır ehliyeti alabilir miyim? Hayır, alamazsın. Abi ben sınırdan geçmedim, Amerika'ya yasal olarak geldim ve ilticaya başvurdum. Çalışma iznim var, tır ehliyeti alabilir miyim? Hayır, alamazsın. Arkadaşlar çok basit. Eğer ki green card'ınız varsa alabilirsiniz. Elinde bir green card'ın var mı kardeşim? Varsa alabilirsin. Yoksa alamazsın. Onun dışında ben şu vizeye başvurdum, öğrenci vizesiymiş, oymuş, buymuş, kağıdımı bekliyorum, küreğimi bekliyorum. Bunların hiçbirisi
size tır ehliyeti yolunu artık açmıyor. Peki diğer bir önemli soru. Tır ehliyetim var. O bahsettiğin işte şu anda tır ehliyeti alamayan insanlar sınıfındanım. Benim tır ehliyetim ne olacak? Arkadaşlar kısa süre içinde DMV'den yani Ehliyet Müdürlüğü'nden sizin evinize bir kağıt gelecek. Belki 3 ayda olur, belki 6 ayda olur. Diyecek ki ehliyetinizi yenilemeniz lazım. Ve sana bir tarih verecekler. Atıyorum bir sene içinde gelip yenilemen lazım. Yenilemeye gittiğin zaman senin statünün tır ehliyeti almaya müsait olmadığını söyleyecekler. Ve sana tır ehliyeti vermeyecekler. Amerika'da kaç tane tır şoförü var? Göçmenlere tır ehliyeti verilmediği zaman Amerikalılar ekmek yemez, tır sektörü biter, ulaştırma sektörü ölür dediğinizi duyar gibiyim. Çok da öyle değil arkadaşlar. Amerika'da 3,5 milyon tır şoförü olduğu düşünülüyor. Ve bu tır şoförlerinin yaklaşık %20'si Amerika dışında doğmuş. Amerika dışında doğmuş olması şu anda bir green card'ı veya vatandaşlığı olmadığını anlamına gelmiyor. Peki ilticacı olup tır şoförlüğü yapan insan sayısı ne kadar? Yaklaşık olarak arkadaşlar 200 bin kadar. Yani 3,5 milyon tır şoförü varsa 200 bini bundan etkileniyor. Baktığınız zaman rakam %6'sı %7'si kadar. Yani öyle düşündüğümüz gibi aşırı büyük bir rakam değil. Ben tır şoförlerinin bulunduğu ve konuştuğu bir WhatsApp grubundayım. Bu arkadaşların anlattığına göre son zamanlarda gerçekten de ehliyet verilmediği, geçen hafta ehliyet alan arkadaşlar ehliyet alabildiklerini söylüyorlar. Bu hafta Ehliyet Müdürlüğü'ne giden arkadaşlara artık size ehliyet vermiyoruz, sizin statünüz ehliyete uygun değildir dendiğini gördük. Haberlere düşen kadarıyla arkadaşlar Texas eyaleti yeşil kartı veya vatandaşlığı olmayan insanlara ehliyet vermeyi tamamen bırakmış. Tır şoförlerinin uyuduğu yerlerde, yemek yediği, dinlendiği yerlerde ve ağırlıkların ölçüldüğü yerlerde yani işte truck stop ve wait stoplarda çok fazla ICE polisi yani göçmenlik polisi bulunuyormuş. Şoförleri rastgele denetime tutuyorlarmış. Eğer ki sizin Amerikalı olmadığınızı anlarlarsa gözaltına alıyorlarmış. Ne yapıyorlar abi? Bakıyorlar Amerikalı'ya benziyor musun? Are you citizen abi? Bu kadar. Citizen değilsen green card'ın var mı? Yok. O zaman seni tutukluyorlar abi. Abi nasıl tutuklarlar? Benim mahkemem var, davam var, hakim, avukat falan. Haklısın. Donald Trump yüzlerce askeri avukatı göçmenlik hakimi olarak atadı. Adamlar bir günde avukatlıktan hakimliğe yükseldiler. Peki bu adamların hakimlik yapabilecek yetkisi var mı? Orası sorguya açık. Evet, yanlış duymadın. Askeri avukatlar göçmenlik hakimi oldu. ICE polisi tır şoförü olmaya uygun olmayan insanları tutuyor, hapse götürüyor. Sonrasında nöbetçi mahkeme, bu atanan avukatlar, hakimler seni bekliyor ve hızlandırılmış şekilde senin davanı görüyorlar. Hani normalde bu davaların 3 sene 5 sene sürme olayı var ya. Adamlar bunu hızlandırmışlar. Diyor ki kardeşim sen 3-5 sene bekleme. Gel biz senin davanı hızlıdan görelim. Genel olarak seni sınır dışı ediyorlar. Arkadaşlar ben şahsen üzüldüm bu karara. Ama Amerikan başkanı vermiş. Benim ona bir şey demek ne haddime. Şimdi ne olacak? Benim halihazırda çevremde bulunan bazı tırcı arkadaşlar tırcılığı bırakmaya başladı. Adamlar dedi ki ya ben tırda yakalanıp sınır dışı edileceğime şehirde yaşarım abi. Garson olurum. Gider Uber Eats yaparım. Kuryelik yaparım. Ama sınır dışı edilmem dedi. Böyle bir insan grubu var. Zaten arkadaşlar DoorDash'te, Uber Eats, Uber, Lyft yani kurye ve taksicilikte çok fazla iş yoktu. Şimdi bu insanların daha da saldırmasıyla o olmayan iş iyice hepten yalan olacak. Bir sürü insan bu tırcılık işinin getirdiği paraya güvenip yeni işler kurdu. Tır aldı, yatırımlar yaptı. Bu insanlar sıkıntıya girecek. Ama ben şunu söyleyeyim, Amerika bir hukuk devletidir. Donald Trump ve ekibi bir şeye karar veriyorlar. Bir hakim, savcı bu kuralla itiraz ediyor ve bir şekilde bunu ya durduruyorlar ya ortayı buluyorlar. İki tarafında mağdur edilmeyeceği bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Donald Trump ekibinin yaptığı diğer bir taktik de şu. Bunu yaptığı çoğu işte gördük. Böyle bomba gibi bir açıklama yapıyorlar. Böyle göçmenlikte inanılmaz şok 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 falan. Sonrasında bir hafta sonra 10 gün sonra bu açıklamayı kurallarıyla birlikte yayınlıyorlar.
aslında o kadar sert bir yaptırım olmadığı ortaya çıkıyor. Bu ilticacılara tırcılığın yasaklanmasında da böyle bir hikaye olabileceğini düşünüyorum. Bakın, herhangi bir yerde adamım yok. Ben siyasetçi değilim. Ben sadece şu güne kadar verilmiş kararlarda bu senaryonun hep olduğunu gördüm. Müslüman ülkelerden Amerika'ya giriş yasağı kondu. Adamlar İran'dan, Irak'tan geldiler. Sınırda kaldılar. Sonrasında bir hakim çıktı. Bu kararı iptal etmesi gerektiğini söyledi. Derken bir orta yol bulundu. Ben bunda da aynısı olacağını umuyorum. Dostlar, bugünlük benden bu kadar. Umuyorum tırcılar için, milletimiz için en hayırlısı, en iyisi olur. Kimseye canını sıkmasın. Her şey olacağına varır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güzel bir like'ı, bir yorumunuzu çok görmeyin. Bugünlük benden bu kadar. Oğuz Fly, Miami, Florida'dan out.